Dilersen yavaştan başlayalım. Hı hı. Zaten aslında alıyoruz. Sonradan eklenecek olan kişiler olmadı. Link üzerinden de devam ederler. Tamamdır. O zaman ben ilk Ee, sözü bırakıyorum. Sonrasında ben tekrardan devam ediyor olurum. Tamamdır. Öncelikle hoş geldiniz. Merhaba demiş olalım. Ben Aypera Marketing ekibinden Özgür Kaya. Aypera olarak geliştirdiğimiz yazılım ürünlerimizin özellikleri hakkında düzenlediğimiz webinar serimize hoş geldiniz tekrardan. Türkiye'de pazar lideri olan Communication Suite ürünümüz 20 yıldır birçok sektörde çağrı analitiği yazılım olarak kullanılmakta ve yıllar içerisinde de şirketlerin ihtiyaçları da değiştikçe Aypera olarak biz de bu gelişmelere uyum sağlayarak sektör ihtiyaçlarını karşılayacak yeni yazılım ürünleri ve özellikleri geliştirmeye devam ediyoruz. Üçüncü webinarımız olan bugünkü webinarımızda ise Communication Suite yazılım ürünümüzde günlük, aylık, yıllık periyotlarda raporlayabildiğimiz ve düzenli aralıklarla da siz değerli kullanıcılarımıza bu raporları e-mail ile gönderdiğimiz zamanlanmış raporlar özelliğini detaylarıyla paylaşıyor olacağız bugün. Webinarımız boyunca da zamanlanmış raporlar özelliğini daha yakından keşfedeceğiz ve nasıl kullanılacağını anlatmaya çalışacağız. Şimdi sözü Ozan'a bırakıyorum. Teşekkürler, keyifli dinlemeler diliyorum. Teşekkür ederim Özgür. Ben kaldığın yerden devam ediyor olayım. Özgür'ün de bahsettiği gibi bugün aslında zamanlanmış raporlardan bahsedeceğiz. Çok da fazla zaten bir 5-6 dakika kadar bekledik. Çok da vaktinizi almadan sunum üzerinden devam edelim hemen. Öncelikli olarak zamanlanmış raporlar nedir? Biraz bundan bahsedelim. Zamanlanmış rapor, uygulama içerisinde düzenlenip kaydedilmiş bir veya birden fazla raporun belli periyotlarla tanımlanan kullanıcı veya kullanıcı gruplarına e-mail ile düzenli olarak gönderilmesi. Aslına bakarsak Communication Suite genel kullanımında kullanıcılar arayüzü kullanmanın yanı sıra hem raporlara daha hızlı erişim hem de periyodik zamanlarda erişim sağlamak adına zamanlanmış raporları kullanırlar. Şöyle bir örnek vermek gerekirse yaklaşık bir 5.000-6.000 personele sahip bir firma olarak düşünecek olursak her bir kullanıcıya arayüze gir, buradan kendi raporlarını al demek yerine zamanlanmış raporları kullanarak işte günlük, haftalık veya aylık olarak kişilerin kendi raporlarını göndermeyi tercih ediyorlar. Bu noktada da biz aslında uygulamanın asıl erişim kanallarından bir tanesi olarak zamanlanmış raporlar diyebiliriz. Bu noktada zamanlanmış raporlarda biz rapor gönderimlerini farklı formatlarda gönderebiliyoruz. İşte bunlar Excel, PDF, CSV veya FTP. Excel ve PDF formatları sistemde en çok kullanılan formatlar. Ama bunların yanında kalan CSV ise işte genelde sistemden alınan çıktıları başka bir sisteme girdi olarak kullanılacağı zaman tercih ediliyor. Ya da FTP üzerinden bahsedecek olursak da işte uygulama içerisindeki raporları hem arşiv amaçlı olarak bir yerde tutmak hem de başka platformlar arasında veri transferi yapmak için kullanıyoruz. Örnek vermek gerekirse uygulamadan aldığımız çıktıları FTP üzerinde bir noktaya bırakıyoruz. Farklı uygulamalarda bu dosyaları okuyarak farklı platformlar arasında veri aktarımı oluşturabiliyor. Burada dosya seçimleriyle ilgili olarak arayüzden şöyle bir kısa bir gösterim yapayım. Şöyle örnek vermek gerekirse biz gönderim tipini burada Excel, CSV, PDF veya FTP olarak seçebiliyoruz. Aslında Excel, CSV ve PDF seçtiğimizde ekstra bir menü gelmezken FTP seçtiğimizde ise bize bir FTP hedefi geliyor. Bu hedefler sistem yöneticisi ya da şirket yöneticisi tarafından sisteme tanımlanan hedefler. Bu hedeflerin detaylarını burada görmüyoruz. Güvenlik amaçlı olarak da kullanıcıların bu detayları görmesini aslında bakarsanız istemiyoruz. Burada sadece tanımlamış olduğumuz FTP'lerin hedefleri gözüküyor. Burada hedefi seçtikten sonra hedefe yazılacak olan dosyanın hangi formatta yazılması gerektiğini bu aşağıdaki bilgileri seçerek kaydettiğimizde ilgili zaman geldiği zaman bu dosyamız yani raporumuz FTP içerisinde bir alana yazılıyor. Tekrardan sunum üzerinden devam edecek olursak zamanlanmış rapor oluşturma.
Zamanlanmış raporları iki ayrı noktadan oluşturabiliyoruz. Bir, ihtiyaçlara uygun bir rapor tasarlanıp kaydedilirken, iki biz buna favori raporlar diyoruz. İki, zamanlanmış rapor sayfasında daha önceden kaydedilmiş raporları kullanarak yeni gönderim oluşturulabilir. Burada maddelerin detaylarına geçecek olursak, rapor kayıt aşamasında zamanlanmış rapor oluşturma. Rapor oluşturmanın en kolay ve en hızlı yolu ve bunun yanı sıra günlük, haftalık ve aylık periyotlarla rapor gönderimi yapabiliyoruz. Bu durumu arayüz üzerinden gösterecek olursak şöyle bir örnek oluşturalım. Ben şöyle tekrardan kapatayım. Arama listeleme raporuma geliyorum. Ben şubemdeki kişilere gelen çağrıların gün içerisinde cevapsız raporunu oluşturmak istiyorum. Tüm cevapsız çağrıları alıyorum. Bu almış olduğum rapor bana son bir gün içerisinde gerçekleşen tüm cevapsız çağrıları gösteriyor. Burada süreye ihtiyacım yok. Çünkü zaten cevapsız çağrılar olduğu için süre bilgisine ihtiyacım yok. Ben bunu bu şekilde oluşturduğumda şuradan favori raporları ekliyorum. Buraya bir örnek ismi verelim. Cevapsız çağrıların personellere göre dağılım diyelim. Buna bir açıklama verelim. Burada oluşturmuş olduğum bu raporu ben zamanlanmış rapor olarak ayarlamak istediğimde ben bunu günlük olarak çalıştırmak istiyorum ve hafta içi gelmesini istiyorum. Şimdi gün içerisinde dediğim için saat 17'de gün sonunda personelime gönderilsin. İşte alıcı olarak da kullanıcı profilinden hem kullanıcılara hem de şube yöneticilerine bu raporu gönderebiliyorum. Buradan da biraz önceki seçimlerde olduğu gibi Excel olarak gitmesini istiyorum. Burada raporuma CC veya BCC adreslerini direkt mail olarak ekleyebilirim. Burada herhangi bir kullanıcı veya personel seçmeme gerek kalmadan direkt mail adresini yazaraktan bir CC veya BCC adresleri eklemem mümkün. Bunu kaydet dediğim zaman artık raporum zamanlanmış raporlara kaydedilmiş oluyor. Bir sonraki maddemiz olan yani ikinci olarak kaydedilme şeklimiz daha önceden kaydedilmiş raporları kullanarak yeni gönderim oluşturma. Burada birden fazla raporu tek bir rapor olarak gönderebiliyoruz. Rapor içeriğine göre gönderim seçenekleri seçebiliyoruz ve sadece hatırlatma gönderimleri yaparak raporsuz e-mail gönderimleri gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi bu maddeler üzerinden de bir tek tek inceleme gerçekleştirelim. İlk maddemiz olan işte çok sayıda raporun birlikte gönderilmesi, yöneticilerin veya kullanıcıların takip etmesi gereken pek çok farklı raporu tek bir zamanlanmış rapor çatısı altında bir araya getirmek mümkün. Bunun arayüzden nasıl yapıldığını şöyle göstereyim size. Öncelikle rapor yönetimi altından zamanlanmış rapora geliyoruz. Bu ekran içerisinde benim daha önce tanımlamış olduğum raporlarım gözüküyor. Ben buradan yeni bir gönderim yapmak istiyorum. Yapmak istediğim rapora öncelikle bir isim veriyorum. Şubemizin telefon raporu diyelim. Ve ben buna bir açıklama gireceğim. Şubemizde geçen ay bir açıklama girelim. Rapor tanımlamasına geldiğimde burada aslında tersten ilerliyor olacağım. Öncelikle gönderecek olan raporlarımı seçiyorum. Daha önce sistemde tanımlamış olduğum şube müdürlerine gitmesini istediğim raporlarımı buradan seçebiliyorum. Örneğin şuradan arayalım.
Personellerimizin görüşme detayı dedim. Sonrasında bir cevapsız çağrı dağılımını seçtim. Onun haricinde de bir de ay içerisinde görüşme notu girilmiş çağrıları gönderiyor olayım. Burada tek bir rapor içerisinde 3 ayrı raporu birden eklemiş oldum. Ben bu raporumu Excel seçerek her bir raporu ayrı ayrı Excel olarak gönderebiliyorum. Ya da birleştirilmiş Excel diyerek bir Excel'in farklı sheetleri içerisinde bu raporları gönderebiliyorum. Alıcı kısmına geldiğim zaman profilden şube yöneticisini seçiyorum. Çünkü şube müdürlüğüne geçmesini istiyorum. Tarih parametresinden de ben bunu aylık olarak planladığım için her ayın birinde sabah saat 9'da raporun bana gelmesini istiyorum. Bu raporu kaydettiğim zaman da yapmış olduğum rapor karşımdaki ekrana geliyor ve buradan da raporumu görebiliyorum. Bu rapor ekranında dikkat ederseniz bazı isimlerin yanında 1 ya da 3 görüyorsunuz. Bunlar gönderilecek olan otomatik rapor, yani zamanlanmış raporun içerisindeki raporları gösteriyor. Örneğin bu benim raporumda 3 rapor olduğu için 3 görüyorum. İşte burada bir farklı bir raporumuz var. Bunun üzerinde ise 1 olarak görüyorum. Bu da raporun içerisindeki gönderilecek olan rapor sayısını gösteriyor. Tekrardan sunum üzerinden devam edelim. İkinci maddemiz olan zamanlanmış raporların alarm olarak kullanılması. Aslına bakarsak zamanlanmış raporların alarm olarak kullanılması uygulamanın en önemli özelliklerinden biridir. Bu raporlar sayesinde telefon sisteminin bir MR'ı çekilebilir ve normalde fark edilmeyecek noktalar kolaylıkla fark edilebilir. Örnek vermek gerekirse şubeler tarafında bir sorun yaşadığımızda bu sorunun hangi şubede olduğunu görmek için bütün şubelerle tek tek arama yapmamıza gerek kalmadan oluşturmuş olduğumuz kriterlere uygun raporlara bakarak hangi şubede hangi sorun olduğunu kolayca görebilir ve direkt o tarafa doğru yönlenme sağlayabiliriz. Ayrıca zamanlanmış raporlarda gönderim anında bir içerik oluşmuyorsa, yani rapor içeriği boş ise sistem bu raporu bize göndermiyor. Bu özelliği sayesinde de biz zamanlanmış raporları bir alarm mekanizması olarak sistemde kullanabiliyoruz. Burada vermiş olduğumuz bir örnek var. Hata oranı %30'u aşan şubeler isminde. Eğer böyle bir rapor oluşturursak, eğer bazı şubelerimizde hata kodu oranı %30'un üzerine çıkarsa sistem bize uyarı gönderecek. Eğer rapor boş ise bize uyarı göndermeyeceği için bunu bir alarm mekanizması olarak kullanmak mümkün olacak. Bu raporu bir de arayüz üzerinden kontrol edelim. Pardon, yazamadım. Şimdi ben bu raporu daha önce aslına bakarsak tanımladım. Hata oranı %30'u aşan şubeler olarak ben burada raporumu görüyorum. Ve burada belli bir değerin üzerine gelen raporum mevcut. Şimdi bu raporu ben otomatik rapor olarak bana bir alarm mekanizmasına çevirmek istiyorum. Tekrardan oluşturmuş olduğum raporuma geliyorum. Hata oranı %30 aşan şubeler olarak. Bu raporumu güncelleyip zamanlamış rapora çeviriyorum. Ben bu raporu günlük olarak her hafta içerisinde mesai saatlerinde sabah saat 9 ile 18 arasında her saat kontrol etmek istiyorum. Ve alıcı olarak da sistem yöneticisine bir sorun varsa raporun gönderilmesini istiyorum. Buradan da Excel seçiyorum, içeriği bana gelsin. Bu raporu böyle kaydediyorum. Bu rapor aslına bakarsak işte saat 9 ile 18 arasında mesai saati içerisinde günlük 8 saat boyunca kontrol ediyor olacak. Ve bunu haftalık olarak böldüğümüzde, yani 5 gün boyunca 8 saatten kontrol ettiğimizde bir hafta boyunca 40 defa böyle bir durumun oluşup oluşmadığını kontrol edip durum oluşursa sistem bana uyarı gönderiyor olacak. Bunu böyle kaydettiğim zaman da hata olan şubelerin yanında günlük olarak detaylarımı görebiliyorum. Bir diğer slaytımızdan devam edelim. Raporlarımızın sadece bildirim olarak gönderilmesi.
Bazen raporun kendisini göndermeden sadece onun varlığına dair bir bilgilendirme gönderilmesi istenebilir. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. Yani biz kendi içimizde yapmış olduğumuz örnekte yani sisteme kullanıcıların login olmasını istiyoruz ve gün içerisinde belli bir saate kadar login olmadıysa ben o kullanıcıya bir uyarı gönderilmesini istiyorum. Böyle bir örnek üzerinden devam edelim. Yine rapor yönetiminden zamanlanmış raporlara geliyorum. Hatta öncelikle bir raporumuzu gösterelim. Şöyle bugün sisteme login olmayan kullanıcılar diye bir rapor oluşturduk. Burada raporun içeriğine geldiğimde kullanıcılarımı görüyorum ki bu kullanıcılar şu an sisteme login olmayan kullanıcılar ve ben bunlara gün içerisinde login olmaları için uyarı göndereceğim. Tekrardan rapor yönetiminden zamanlanmış raporlara geliyorum. Yeni bir gönderim oluşturuyorum. Yine hafta içi uyarımı gönderiyor olacağım. Personellere saat 11'e kadar bir zaman tanıdığımı varsayalım. Alıcı olarak bu sefer burada herhangi bir kullanıcı veya profil seçmeden sisteme giriş yapmamış olan kullanıcılarımı seçeceğim. Network'üm sağ olsun galiba arayüzümle başladı. Böyle önce şu tarafı ayarlarsam sadece bildirim. Galiba network'ümde sorun yaşıyorum. Sesim geliyor mu Özgür? Sesimle ilgili bir sorun var mı? Ozan net geliyor sesin ama ben sıkıntı yaşamadım. Ben şu an ofis içinde bir sorun yaşıyorum. Çünkü arayüzüm şu an çalışıyor. Bir saniyenizi rica edeceğim. Yani rapor ekranımın dolması arayüzümde bir problem var. Kendi network sorunu yaşıyorum. O yüzden gelmiyor. Arkadaşım arayüze bakıyor. Ben slide üzerinden devam edeyim. Diğer iki slide'da buradan tekrardan geri dönüyor olurum. Bahsettiğim gibi bazen sadece uygulama içerisinde raporun detayını değil de o durumun oluşup oluşmadığına göre sadece bildirim gönderimi sağlayabiliyorum. Bunun haricinde de örneğini birazdan gösteriyor olacağım. Bir diğer maddemize geçecek olursak rapor gönderilerinin takibi. Şimdi uygulama içerisinde hizmet verdiği kullanıcılara iletişimi e-mail ile yaptığı için burada maillerin gönderiminin yanı sıra bu gönderilen maillerin gidip gitmediğini takip etmesi de bizler için önemli. Burada bazen kullanıcılara gönderilmesi gereken e-mailler farklı sebeplerden dolayı personellere iletilmemiş olabiliyor. Bu yüzden de rapor gönderimlerini takip edip raporların gidip gitmediğini kontrol edebiliriz. Hatta bu e-mail gönderim takibi sayfasını da yine bir zamanlanmış rapor olarak sisteme ekleyebildiğimiz için bu raporları da hem zamanlanmış rapor olarak takip edebilir hem de raporun gidip gitmediği durumlarla ilgili olarak alarmlar oluşturup bir alarm mekanizması olarak da kullanabiliriz. Bu noktada aslında anlatacaklarımız bu kadar. Arayüz tarafına şu an arkadaşım bakıyor. O noktada hemen sorularınız varsa onları cevaplayayım. Sonrasındaki diğer iki madde için tekrardan arayüze dönüp oradan cevap vermeye çalışayım. Ozan istersen yavaştan sorulara da başlayabiliriz. Tamam öyle yapalım. Kadar. Gelen sorularımız da var. Seninle paylaşayım. En sondan başlıyorum. Tamam. Tülin Hanım'ın bir sorusu var. Biraz önce anlattığımız farklı sistemlerde data aktarımlardan bahsetmiştin sen de. Bunlardan söz etmiştin. API ile veri aktarımı yapamaz mıyız diye bir soru olmuş.
Aslında bu planlarımız arasında var. Şu an biz arayüzde göstermiş olduğum ekran versiyon 5, versiyon 5 üzerinde değil ama 5.1 versiyon üzerinde bunu yapmayı planlıyoruz. Yani sıralamış olduğumuz iş listesi içerisinde bu var. Yani raporların gönderimi yerine API ile başka noktalar tetiklenebilir. Bu arada ben arayüzü bir daha bir kontrol edeyim. Galiba geldi. Tamamdır. Tamamdır. Ben tekrardan şu kalmış olduğum yeri tekrardan size anlatıyor olayım. Login olmayan kullanıcılar için bir uyarı oluşturuyorduk. Bu uyarıyı oluştururken yarıda kalmıştık. Tekrardan bir yeni gönderim diyorum. Ben dediğim gibi haftalık günler olarak ben bunu seçiyorum. Ve saat 11'e kadar personellerime bir zaman vermiştim. Alıcı olarak da burada herhangi bir kullanıcı seçmeden sisteme login olmayan kullanıcıları seçiyorum ve ben bu kullanıcılara herhangi bir rapor gitmesini değil, sadece bildirim gitmesini istiyorum. Buna isim olarak da lütfen bize yaz diyelim. Şeklinde bir açıklamayla ben bu raporu kaydedeyim. Baktığımızda ne dediğim gibi raporumu burada görebiliyorum ve notification olarak sistemde gidiyor olacak. Ve ben buradan dilersem de direkt şimdi gönder butonuna basarak bu raporumu aktif edebiliyorum. Seçtiğim zaman da aslında o kullanıcı raporu içerisindeki 5 kullanıcıya benim yapmış olduğum uyarım şu an gönderildi. Hemen sonrasında dilerseniz takibi kısmındaki durumu göstereyim. Biraz önce bahsettiğim gibi göndermiş olduğumuz bütün e-mailleri, sistem alarmlarını rapor üzerinde kontrol edebiliyoruz. Bunu da yine sol kısımdaki menümüzden rapor gönderim altındaki e-mail raporu üzerinden gerçekleştiriyoruz. Buraya geldiğim zaman seçmiş olduğum tarih aralığı içerisinde gönderilen tüm raporları geliyor. Default olarak aslında kuyrukta olan ve gönderilmiş olarak raporları görüyorum. Ben bu filtreyi kaldırdığım zaman rapor ekranım içerisinde tüm raporları görme şansına sahibim. Kontrol edecek olursak dün göndermiş olduğumuz raporlar genel hatlarıyla gönderilmiş ama mesela hata alarak gönderilmeyen raporlarım var. Ya da veri olmadığı için personellere ulaşmayan raporlar var. Biraz önce de bahsettiğim gibi ben burada belirli filtreler girerek işte durumu kuyrukta olan sayısı belli bir sayıyı aştıysa bana e-mail gönder ya da diğer hata durumuna düşen e-mailleri raporların bana durumunu gönder gibi raporlar oluşturarak bunu da zamanlanmış raporlara ekleyebiliyorum. Yani aslında bir otomatik rapor gönderimi yaptıktan sonra o gönderimin sonucunu da kendime bir maille iletip ne oldu ne bitti sistem içerisinde görebiliyorum. Ayrıca bir alarm mekanizması olarak da bu sayfayı da kullanabiliyorum. Burada zamanlanmış raporlar içerisinde de bu raporlar üzerine tıkladığım zaman benim bu raporlarımın gönderilip gönderilmediğini, son durumunun ne olduğunu ayrıca görmek de mümkün. Örneğin işte bu 5 raporun şu an kuyrukta beklediğini görebiliyorum. Göndermiş olduğumuz raporlardan da kontrol edecek olursak bu biraz önce göndermeye çalıştığımız bir üstündekine tıklarsam mesela bu yapmış olduğum rapor dün alt personelime gönderilmiş, 2 tanesi veri yok diye gönderilmemiş, 2 tanesi de diğer hataya düşmüş gibi. Ben buradan raporumun detayından görerek bunu takip edebiliyorum. Dilersen tekrardan sorulara dönebiliriz Özgür. Son iki sunumdaki bahsedeceğimiz bunlardı çünkü. Tekrardan sorular üzerinden devam ediyorlar. Tamamdır. Şimdi Tülin Hanım'ın sorusunu cevaplamıştık. API ile ilgili olanı. Diğer sorulara geçiyorum. Evet, Tamamdır. Esengül Hanım'ın bir sorusu var. Herkes zamanlanmış rapor tanımı yapabilir mi? Yani bir şube müdürü de kendisi veya ekibi için bir rapor oluşturabilir mi diye bir sorumuz var. Şöyle, herkes zamanlanmış rapor oluşturabilir. Sistem içerisinde bununla ilgili bir kısıtlamamız yok.
zamanlanmış rapor oluşturmamasını da sağlayabiliriz. Bunlar tamamıyla yetkiye bağlı bunlar. Yani bizim bütün sayfalarımız belli bir yetki çerçevesinde işlem yapmaktadır. Burada dikkat edecek olursak, ben mesela burada şube müdürlerine bir rapor tanımladığımda her bir şube için ayrı bir rapor tanımlamadım. Tek bir rapor üzerinden şube müdürlerine gönderilmesini sağladım ki ben raporlar içerisinde baktığımda tüm şubelerimin raporlarını görüyorum. Burada raporlar gönderilirken kişiler kendi yetki dahilindeki kişiler veya şubelerin bilgilerini görüyor olacaklar. Eğer bir kullanıcı da sisteme rapor tanımlıyor olursa o da sadece kendi bilgilerini görecek şekilde tanımlayabiliyor. Ayrıca kişilerimizin yani personellerin tanımlamış olduğu raporları biz zamanlanmış raporlar içerisinden yine görebiliyoruz. Yine mesela burada bir kullanıcının kendisi için yapmış olduğu raporun tanımını ben buradan görebiliyorum. Kendi görüşmelerim şeklinde bir rapor tanımlamış. Ben bu raporu dilersem silebiliyorum ya da bu rapor üzerinde değişiklik gerçekleştirebiliyorum. Yine ben kendi yetkim dahilinde. Tabii ben buradan bir değişiklik yapıp kaydettiğim zaman sistem bu kullanıcıya da bir notification gönderiyor ve benim yapmış olduğum değişikliğin kendisine bilgisini veriyor. Bu noktada da yetki dahilinde ayarlamalar gerçekleştirebiliyoruz. Tamamdır. Umarım yanıtlayabilmişizdir sorusunu Esengül Hanım'ın. Ayşegül Hanım'ın yine bir sorusu var. Tek tek kişi veya departman seçmeden müdürlere diye bir gönderim yapabilir miyiz? Doğrudan müdürlere ve yöneticilere yani sanırım. Şöyle anlatayım onu. Normalde title'a göre göndermek mümkün. Tabii buradan tekrardan tanım üzerinden göstereyim. Arama listeleme raporundan şöyle yapabilirim, şöyle anlatayım size. Personel tanımlarına gelip ben burada organizasyon tanımlarında title'ı, ünvanı pardon. Örneğin müdür olanları seçerekten bir rapor oluşturabilirim. Burada var mı şu an bilmiyorum ama bu raporu oluşturabiliyorum. Bu raporu aldığım zaman da aslında biraz önceki gibi login olmayan kullanıcıları seçerek onlara göndermiştim. Ben burada rapor gönderecek kişi kısmına bu tanımlamış olduğum favori raporun ismini verdiğim zaman sistem sadece işte burada müdürü geçenlere veya şube müdürü geçenlere rapor gönderebiliyor. Orada tek tek personel seçmeme ya da departman seçmeme gerek kalmadan sadece ünvan bilgisine göre de bir mail gönderimi yapabiliyorum. Tabii burada yine gönderim yaparken buradaki bu personellerin yetki dahilinde raporlar kendilerine gidiyor. Ben burada işte hangi müdür hangi şubede yetkiliyse kendi şubesinin raporlarını görüyor oluyor. Yani herhangi bir title'a göre veya farklı bir bilgiye göre de direkt mail gönderimlerini gönderecek kişileri seçebiliyoruz. Tamamdır. Bunu da yanıtladık. Ahmet Bey'in bir sorusu var. Dosya gönderim formatlarıyla alakalı konuşmuştuk hatırlarsan sunum içerisinde. FTP seçeneğini de herkes kullanabilir mi? FTP sunucu önüne gelenin raporuyla dondurmak yanlış olur mu diye sorulmuş. Orada şöyle cevap vereyim aslına bakarsak. Dediğim gibi sistem içerisinde bizim bütün sayfalarımız yetkiye dayalı. O yüzden de orada FTP tarafında şöyle gösterelim buradan tekrar. Seçtiğimizde burada bilgilerin gözükmesi de aslında tamamen yetkiye dayalı. Ben burada kişilerin mesela kullanıcıların buradaki bilgileri görmesini istemiyorsam onların görmemesini sağlayabiliyorum. Yani bu destek FTP hedeflerini tanımlarken kimlerin görebileceğini, kimlerin göremeyeceğini ayrıca belirtebiliyorum. O noktada aslında haklısınız. Yani burada herkesin bir rapor tanımlayıp FTP'yi seçmesi ve bu raporu buraya göndermesi FTP'nin dolmasına sebep olacaktır. Bu noktada da biz kontrollü bir sistem gerçekleştirdik ve bunları kimin göreceğini, kimin göremeyeceğini hem yetki bazında hem de kişi bazında ayarlayabiliyoruz. Tamamdır. Umarım yanıtlayabildik Ahmet Bey'in sorusunu. Murat Bey'in bir sorusu var. Cevapsız çağrıları gösteren raporda sürenin olduğunu gördüm. Cevapsız çağrıların süresinin 0 olması gerekmez mi? Şöyle bakalım. Bahsettiğimiz, bizim tanımadığımız rapor galiba buydu.
Şöyle cevap vereyim. Şimdi cevapsız çağrı dediğimiz zaman aslında bizim sistemde sadece 0 saniyeli çağrılar cevapsızdır diye kabul etmiyoruz. Belli bir eşik değerimiz var ki bu eşik değeri biz kendimiz belirliyoruz. Bu standart olarak normalde raporlarda 3 saniye ama bu müşterilerimizin isteğine göre 5 veya 10 saniyede çıkarabiliriz. Biz bunlara da kısa süreli görüşmeler diyoruz. Yani amacımız şu, ben bir telefon ettiğimde karşı taraf açtığında ya da biri beni aradığında telefonu açtığında birkaç saniye sonra telefonu kapattığımda bu cevaplanan bir çağrıya dönmesin. Bu da cevapsız bir çağrı olarak kabul etsin diyoruz. O noktada da kısa süreli görüşmelerde bir süre oluşuyor. O yüzden de siz burada baktığınızda belli bir süre görüyorsunuz. İşte örnek vermek gerekirse ben raporu detaylara geçtiğimde cevaplanan cevapsız çağrının yanı sıra işte 8 tane de kısa süreli görüşme sayısı oluyor. Aslına bakarsak buradaki 18 saniyenin dağılımı bu 8 tane görüşmeden kaynaklanıyor. O yüzden de siz orada süre görüyorsunuz. Tabii dilersek bunu raporlardan yine çıkarabiliriz. Yani süresi sadece 0 olan görüşmeleri de sisteme dahil edebiliriz ama dediğim gibi biz sadece 0 saniyeleri cevapsız kabul etmiyoruz. Açma kapama dediğimiz durumları da tespit edebilmek adına cevapsız çağrı olarak kabul ediyoruz. O yüzden de orada süre görmeniz normal. Normal. Tamamdır. Bir başka soruya geçiyorum. Aslanım sormuş. Tek Excel içine çoklu rapor oluştururken bu raporların Excel'de sayfa sıralamasını da belirleyebiliyor muyuz? Şöyle, onu da yine biraz önce oluşturduğum rapordan gösterelim. Şimdi ben burada raporumu düzenle dediğimde gönderecek raporlarımı burada belirliyorum ve bütün işlemler buradaki sıraya göre gerçekleştiriliyor. Ben bunu tek Excel dediğim zaman aslına bakarsak sıralamanın bir önemi yok ama birleştirilmiş Excel dediğim zaman buradaki baştan sıraya göre sayfalandırılıyor sistem. Bunları dilersen ben yerde değiştirebiliyorum. Başındaki noktalara tıklayarak mesela bu şekilde kaydettiğim zaman ilk başta görüşme notu girmiş görüşmeler sayfası geliyor olacak. Ama diyelim ki bunu yukarıya aldığım zaman da ilk olarak bu rapor ilk sayfa olarak geliyor olacak. Sayfalarda yer değişikliği gerçekleştirebiliyoruz. Tamamdır. Bir de son sorumuz var. Faruk Bey sormuş. Şube müdürü şirketin tamamına gönderim yapmaya kalkarsa, yani ya şube müdürü şirketin tamamına gönderim yapmaya kalkarsa nasıl bir durum oluşur demek istemiş sanırım. Şöyle, şube müdürü şirketin tamamına gönderim yapamaz. Çünkü dediğim gibi yetki dahilinde bir kişi kendinden üstündeki kişilere gönderim gerçekleştiremiyor. E, Ben şöyle örnek verecek olursak buradan kendi test kullanıcımdan verebiliriz. Mesela şu oluşturduğum raporda ben kullanıcı olduğum için mesela şu an girmiş olduğum kişi alıcı profiline herhangi bir profil veya başka bir kullanıcı seçemiyor. Bu şube müdürü veya departman şefi için de geçerli. Bir şube müdürü rapor yaptığı zaman kendi yetki seviyesindeki ve altındaki personellere rapor gönderebiliyor. Üstündeki personeller için rapor gönderimi gerçekleştiremiyor. Yetki tarafı bizim için aslına bakarsanız çok önemli. En önem verdiğimiz noktalardan bir tanesi bu. Yetki profilleri. O yüzden buna bu şekilde cevap verebilirim. Yani kendinin üstündekilere rapor gönderemez. Sistem buna izin vermiyor. Gönderemiyor. Tamamdır. Başka sorumuz yok o zaman. İstersen yavaştan toplayabiliriz. Okey. Tekrardan atladığımız bir nokta var mı diye bakarsak zaten tarafını tamamladık. O zaman ben herkese çok teşekkür ediyorum. Hı hı. Bize de teşekkür mesajları geliyor bu arada. Hı hı. Için. Bir sonraki webinarımızda tekrardan herkese görüşmek üzere diyorum o zaman. Çok teşekkürler tekrardan. Görüşmek üzere.